Herkese yağmurlu bir günden merhaba. Bugün iki farklı araçla birlikteyiz. Birisi 98 model Shynes, bir diğeri de 91 model Chevrolet Caprice Classic. Şimdi diyebilirsiniz ki neden bu iki araba bir araya geldi? Güzel bir soru. Cevabı şu şekilde. Ülkemizin en önemli taksi araçlarından, en meşhur taksi araçlarından bir tanesi, hatta belki de en önemlisi Tofaş Şahin. Diğer taraftan elimizdeki Chevrolet Caprice Classic de Amerika'nın en ünlü taksi araçlarından bir tanesi. Zamanında 90'lı yıllarda yaygın olarak kullanılan bu aracın bir de Ford Crown Victoria diye alternatifi yer alıyordu. Ama Tofaş Şahin'in o kadar fazla bir alternatifi yoktu. Satılan araçların, daha doğrusu taksi olarak kullanılan araçların önemli bir çoğunluğu Tofaş Şahin'di. İşte biz de bugün bu iki aracı farklı şekillerde karşılaştırmaya karar verdik. Bakalım Amerika'nın taksisiyle Türkiye'nin taksisi arasında ne gibi farklar var? Bu karşılaştırmayı yaparken de hem iç hacim, hem özellikler, motor, performans, hızlanma, konfor, aklınıza ne geliyorsa hepsini size göstermeye çalışacağım. Tofaş Şahin'imiz 1998 model ve sadece 46.000 kilometrede. Pırıl pırıl kullanılmış ve de taksi aracı olarak çok uygun bir araç olduğundan bahsettik. Aracımız LPG'li. O da ayrı bir güzel. Bu şekilde test etmek, taksi haliyle test etmek daha da güzel olacak. Genel bir tarihinden bahsedelim. 1988 yılında ülkemizde üretilmeye başlandı Tofaş Şahin ve 2003 yılına kadar da üretildi. Ama 2003 yılında çok az sayıda üretilmiş ve immobilizer gibi çeşitli farklı aksesuarlarla da sunulmuş. Ama genel olarak 2002 ve 1988 aralığını göstermek doğru görünüyor. Bizim aracımız da bildiğiniz normal bir Şahin ve Şahines olarak geçiyor. 1.6 litrelik karbüratörlü bir motoru var. Zaten bu kasadaki taksi araçları içerisindeki en yaygın motor da buydu. 80 PS güce sahip. Torku da yaklaşık 120 Nm civarında ve ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 7-7,5 litre gibi diyebiliriz. Ve de sıfırdan 100 km hızlanmasını 13 saniyede sağlıyor. Maksimum hızı da 180 km civarına veriliyor. Bu teknik verilere baktığımız zaman aracımız normal özelliklerde, hatta günümüzün düşük performanslı araçlarıyla aşağı yukarı bir diyebiliriz. Ama dediğimiz gibi 80'lerin ve 90'ların zamanında bu araç oldukça kullanışlı, geniş iç hacmi, rahat tamir edilebilir, ucuz parçalarıyla birlikte oldukça talep görmüş. Zaten bir araç taksi aracı olarak seçiliyorsa bunun da esas nedeni bu aracın pratik bir araç olmasından kaynaklanıyor. Fiat'ın Regatta diye bir modeli vardı. İtalya'da satılan, Avrupa'da satılan. İşte o araçtan türetilerek ülkemizde bu şekilde daha tasarımı değiştirildi. 460 litrelik bir bagajı var. Fena bir bagaj hacmi değil. Boyutları da uzunluğu yaklaşık 4.3 metre, genişliği 1.65 metre, yüksekliği de 1.45 metre civarında. Yani günümüz şartlarına baktığınız zaman B Plus olarak geçen, B artı olarak geçen C-Elize, Citroen C-Elize modelinden aslında daha küçük bir model. Şimdi isterseniz Amerikan temsilcimize geçelim. Bu aracımız da Chevrolet Caprice Classic. Oldukça düşük kilometrede, sadece 32.000 kilometrede ve ilk sahibinin aracı. Çok temiz kullanılmış, çok güzel bir araç, çok konforlu ve de 1991 model olmasıyla da dikkat çekiyor. 1991 ve 1996 yılları arasında üretilmiş ve ağırlıklı olarak taksi aracı ve de filmlerde de çok fazla gördüğümüz gibi polis aracı olarak kullanılmış bir araç. Daha önceden de söylediğimiz gibi Ford Crown Victoria ile birlikte yaygın olarak bu araç tercih edildi. Hatta günümüzde bile bazı yerlerde aynen Şahin gibi, Türkiye'de Şahin'in nasıl bazı yerlerde taksi aracı kullanıldığı gibi Amerika'da da Caprice Classic'ler kullanılmaya devam ediliyor. Az sayıda olsa da çok konforlu bir araç ve zamanına göre, sonuçta 1990'ların başından bahsediyoruz. Bu aracın tasarımı bir Amerikan aracı için oldukça moderndi. Çünkü köşeli hatlardan bu araçlara geçtiler. Tabiri caizse sabun kalıbı gibiydi o zaman araçlar. Ve de böyle bir çok aykırı bir tasarımla geldiler. Çok da güzel oldu. Yani şöyle baktığınız zaman oldukça aerodinamik bir tasarımı var. Ve güzel, çekici. İçi de oldukça büyük. Tabii iç büyüklüğü biraz da aracın
devasa boyutlarıyla alakalı. Öyle ki 5,5 metre civarında bir uzunluğu var. Neredeyse 2 metre genişliğinde ve yüksekliği de 1.40'ın hemen üzerinde. Yani günümüz şartlarında Mercedes'in S serisi büyüklüğünde, hatta ondan biraz daha büyük bir araba. Oldukça geniş ve 570 litre civarında da bir bagaj hacmine sahip. Ama şöyle baktığınız zaman iç hacmi tabii S serisi gibi büyük değil. Aracın motor kaputu, arkası bu araçtan oldukça uzun görünüyor. Daha farklı bir formu var. Yani genel olarak da F segmenti boyutlarına sahip diyebiliriz. Yani Amerika'da böyle büyük bir araç taksi aracı olarak kullanılmış. Bizde de normal kompakt bir araç kullanılmış. İşte zaten birçok kişi bilir, Amerikalıların her şeyleri birazcık abartılıdır. Yemekleri abartılıdır, evleri abartılıdır, doğal olarak arabaları abartılıdır. Sonuç olarak Amerikan geleneklerine uygun olarak yapılmış bir araç. Bizim aracımız Avrupa geleneklerine göre yapılmış ve Türk geleneklerine uydurulmuş bir araç olmasıyla dikkat çekiyor. Şahin'de kullanılan motorlardan da bir bahsedelim. Şöyle ikisinin motorlarını bir bu açıdan karşılaştıralım. Şahin'de 1.4 ile 1.6 arasında hacim olarak karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlar kullanılmıştı. Bizim aracımızdaki motor 80 PS, onu söyledik ve 70 ile 90 PS arasında değişiyordu. Enjeksiyonlu 1.6'lar aşağı yukarı bu güçteydi. 1.4 karbüratörlülerde yaklaşık 70 PS gücündeydi. Diğer tarafta Caprice Classic'imizde 4.3 litre ile 5.7 litre arasında değişen V8 motorlar kullanıldı. Yani devasa. Hatta 5.7 litre olarak söylediğimiz motorun iki farklı versiyonu vardı. Ve bu iki farklı versiyondan bir tanesi bu Chevrolet Corvette'lerde o zaman için yer alan LT1'lerin bir farklı, daha gücü düşürülmüş bir versiyonuydu. Yani dev gibi bir V8 motor, bloktan egzantrikli V motor bu şekilde ve üstte değil egzantrik milleri, tam ortada yer alıyor ve tek. Toplamda da silindir başına ikişer tane sübabı var ve toplam 16 sübaplı bir araç. Şahin'imiz ise sıralı 4 silindirli bir motora sahip ve üstten tek egzantrikli bir motor. Öyle blokta egzantrik yok. Üstte tek egzantrik var ve 2 sübap var yine silindir başına. Bunda da toplam 8 sübaplı bir motor var. Ama şunu belirtelim, bizim aracımızda karbüratör sistemi varken bu araçta enjeksiyon sistemi var. Bizim aracımızdaki motor ama 5 litrelik versiyon ve 170 PS güce sahip. Yaklaşık da 370 Nm tork üretebiliyor. Ama Şahin'imiz yaklaşık 950 kilo, 1 ton civarındayken Caprice Classic'imiz 1850 kilo, hatta versiyonlara göre artıyor, 2 tona kadar yaklaşabiliyordu. Oldukça ağır, tank gibi bir araba. Bu aracın ürettiği güce bakarsak Şahin'le hemen hemen güç bölü ağırlık oranları eşit diyebiliriz. Sonuçta Şahin daha düşük yakıt tüketen, daha ekonomik bir araç. Bu da adeta yakıtı içen bir araba. Tamam, konfor olarak Caprice Classic çok iyi olabilir. Bu bizim dikkatimizi hepimizin çekiyor. Hepimizin hoşlandığı bir araba, o dev gibi motoruyla, ama buradaki araç kullanışlılık açısından, dünya kaynakları açısından, birçok açıdan çok daha ekonomik bir araç olmasıyla dikkat çekiyor. Evet, araçlarımızın genel özelliklerinden ve motor özelliklerinden bahsettik. Şimdi içlerine bakmaya sıra geldi. Evet, 1998 model ve sadece 46.793 kilometredeki Şahin'imize bindik. Daha önceden koltuğu kendime göre ben ayarladım. Rahat bir oturum pozisyonum var. Önü oldukça geniş çünkü bu araçlar içte maksimum hacimi verecek şekilde oldukça köşeli ve dik bir tasarıma sahip. Bu açıdan içteki hacim beklentisini fazlasıyla karşılıyor. Sonuç olarak bir taksi aracı, işte devlet aracı veya polis aracında da zaten böyle bir özellik beklersiniz. Birçok şeyi iç hacim olarak size sunabilmesi gerekiyor. Mesela biz aracımıza da şöyle bir yandan bakıyoruz çünkü çok orijinal. Teybi bile aynı, orijinal teybi duruyor. Hatta daha güzeli, şu naylonlara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Orijinal haliyle bırakmışlar. Böyle yırtık pırtık görünmesine rağmen mükemmel bir orijinallik sunduğunu size gösteriyor. Vites körüğü de pırıl pırıl. Ne bir eskime ne bir parlama, hiçbir şey yok. Şimdi İsterseniz arkaya geçelim. Çünkü bu tip araçlarda arka oldukça önemli. Diz mesafesine bir bakalım, genişliğine bir bakalım.
kendi boyuma göre ayarladığım zaman 1.78 boya göre ayarladığım zaman bakın bu şekilde oturabiliyorum. Yani işte günümüz C segmenti araçları artık bundan daha fazla diz mesafesi sunuyor. Bu B segmenti hatchback'ler gibi. B segmenti sedan, hatta B plus olarak işte dediğimiz gibi C Elize gibi araçlar bundan çok daha fazla diz mesafesi sunabiliyorlar size. O açıdan günün şartlarında, o zamanın şartlarında fena bir diz mesafesi olmasa da günümüz şartlarında artık bu diz mesafesi çok kullanışlı değil. Zaten genellikle özellikle taksilerde bu biraz daha öne çekilirdi ve burada daha rahat bir oturum sağlardınız. Aynen burada olduğu gibi bakın. Koltukları da gayet rahat, dayanıklı, pırıl pırıl da kalmış. Şimdi yine çok güzel muhafaza edilmiş Caprice Classic'e geçelim. Evet, şimdi de Chevrolet Caprice Classic'imize geçtik. Şimdi bizim aracımızda bayağı güzel bir bu arada renk kombinasyonu var. Dışı gümüş gri, içi de bordo deri. Yanlarda da kullanılmış ve buralarda da kullanılmış. Tabii taksi araçlarında bundan daha farklı seçenekler olabilir. Genelde siyah veya Amerikan araçlarında gri renkli deri kaplamalar da çok kullanılırdı. Bu araç biraz daha özel genel anlamda. 20.161 mil olarak görünüyor. Yani yaklaşık 32-33 bin kilometre diyebiliriz bu araca da. Bu da pırıl pırıl, birçok özelliğiyle çok güzel muhafaza edilmiş. Kendini çok güzel korumuş. Şimdi içine bindiğimiz zaman gerçekten tabii ki de Şahin'e göre çok daha geniş olarak hissettirdi kendine. Büyüklük olarak dev gibi. Yani bu aracın büyüklüğüne baktığınız zaman o aracın büyüklüğüne göre mukayese edildiğinde sunulan iç hacim Şahin'de hiç fena değil. Dış hacimler o kadar küçük olmasına rağmen iç hacim açısından başarılı bir araç olduğunu söylemek lazım. İsterseniz şimdi bir de arkasına bakalım. Tam kendi boyuma göre yine ayarladım burayı. Arkaya geçelim şimdi. Ön koltuğu kendi boyuma ayarlamama rağmen Şahin'de nasıldı? Sıfıra sıfırdı. Hatta koltuk döşemesi dizlerime sürtüyordu. Şimdi şöyle bakıyoruz. 4 parmaklık bir boşluk var. Yani çok daha rahat. Bir de sırtlıklar tabii Şahin'de daha dik. Burada daha yatay ve daha konforlu olduğunu zaten dıştan da hissediyorsunuz. Bu kadar büyük farkla olması da gayet normal. Yani Şahin çok güzel bir alan sunuyor sahip olduğu boyutlara göre. Caprice Classic çok rahat ama bu kadar büyük bir araçta aslında daha büyük bir alanda, yaşam alanında beklenebilirdi. Şahin'de yan koltuğa geçmiştik. Bunda da yapalım aynısını. Bir bakalım. Evet. Şimdi burada artık neredeyse öne çekildiği zaman, ki tamamen önde değil aynen Şahin'inki gibi, neredeyse 2 karışlık bir şeyimiz var. 8-10 parmaklık mesafe var ve çok rahat. Şimdi bunu sürüşte de göreceğiz. Bambaşka 2 süspansiyon sistemi var. Birbirlerinden tamamen farklı. Farklı amaçlarla üretilmiş gibi görünüyor. Farklı geleneklere göre. Onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi bir başka merak edilen bu araçlarda bagaj hacmi. Bakalım Şahin'de ve Caprice Classic'te bavullarımız, küçük bavullarımız var 2 tane. Ne kadar yer kaplayacak? Bir de ondan bahsedelim isterseniz. Evet, ilk olarak Şahin'imizin bir bagajına bakalım. Çünkü biz bavullarımızı önceden onun içine koyduk. 2 tane küçük, bu uçaklarda yanımıza alabildiğimiz büyüklükte bavula sahibiz. Hemen bir bakalım. Çok tatlı açılır bu arada Şahin'in bagajı ve çok tatlı kapanır. Evet, gördüğümüz gibi 2 tane bavulumuz burada yer alıyor. Küçük küçük ama 3 tane büyük bavulu da sığdırma şansımız belki olabilir. Bu tipte de 5-6 tane bavul buraya sığar. Hatta bakın burada yan da koyabiliriz. Çok güzel bir bagaj hacmi aslında. 460 litre. Şunu da göstermeden geçmeyelim bu arada. Bavullarımızı çünkü Caprice'e koyacağız. Bakın LPG'miz. Aracımız tam taksi aracı. Tipik bir taksi aracı. Şimdi Caprice'e geçireceğiz. Bakın. Bu kadar tatlı bir şekilde kapandı bagajımız. Önden açılıyor bu arada bagaj. Onu da hemen açalım. İnan
ya. Ya ne yapıyorsun Ege ya? Bakar mısınız Gel, arkadaşlar? bavulları da koy, gel. Bavulları da koyalım, evet. Yer var mı? Dikine de koyabilirsin bu arada. Evet, 2 tane bavulumuzu koyduk küçük ve de kurgucu arkadaşımız, çekimleri yapan arkadaşımız Ege de burada. Kendisi benim boyutlarımda aşağı yukarı ve de buraya güzel güzel yatmış. Çok da güzel sığmış. Kendisini şöyle bir gösterelim isterseniz içeriye. Bavullarla birlikte de fazlasıyla rahat bir şekilde sığdı. Ama bir de yedek lastiğimiz var burada. O da tabii ayrı bir olay. İçeri koymamışlar. Burada yer alıyor. Ama 570-580 litrelik bir bagaj hacmi var. Geniş, uzun ama çok basık. Tabii bu da birazcık sıkıntı ama yine de bir kişi rahatlıkla yatıyor. Hadi bir de laf vardır aslında, çok da söylemeyiz bunu ama işte bu bagaja kaç tane ceset sığar şeklinde. Yani şöyle 2-3 kişiyi fazlasıyla doldurup koyabiliriz. Bu açıdan da hani bir örnek olsun. Hep beraber görmüş olduk bunu da. Evet, şimdi Ege'yi burada bırakalım. Çok sevmiş orayı. Araçlarımızı bir çalıştıralım. Seslerini bir duyalım. Sonra da ikisiyle beraber bir yola çıkalım isterseniz. Evet, şimdi kaprisimize geçebiliriz artık. Evet, bunun egzozundan güzel bir patırtı, onun egzozundan güzel Tofaş'a özgü, Fiat motorlarına özgü bir zırıltı geliyor. İkisinin de aslında kendine özgü güzel sesleri var. Şahin'in motoru da güzel, bu da gayet güzel ses çıkartıyor. Şimdi artık sürüşümüze geçme zamanı. O yüzden iki aracımızı da hazırlayalım ve sürüşümüze devam edelim. İlginç bir karşılaştırma yaptık. Ne yaptık? İki aracın performansını karşılaştırdık. Biz 3-4 sefer kalkış, yani 0 kilometreden 100 kilometreye testi yaptık. Ayrıca da belli bir hızdan yüksek hızlara tırmanacak şekilde iki aracın yan yana gelmesiyle, yürür halde yan yana gelmesiyle de bir test yaptık. Ne oldu? Şahin gücünü yere daha iyi aktarabildiği için, ki iki araç da arkadan çekişli, Capris'i belli bir hıza kadar geçmeyi başardı. Zaten iki aracın 0'dan 100 km hızı Şahin'in 13 saniye, Capris'in 11 saniye olarak yer alıyor. Ve de Capris tork konvertörlü otomatik şanzımanlı olduğu için
gücünü yere aktarmakta problem yaşadı. Bunda lastiklerin de etkisi olabilir ve patinaj yaptı. Şahin geçti ama belli bir hızdan sonra da artık Caprice Classic tabii motor hacminin de etkisiyle Şahin'i toz duman etti. Bu normal bir şey. Zaten beklenen bir şey. Koymuşsunuz kocaman bir V8 motor, 5 litre. Bunun içinde Şahin'in hiçbir suçu yok. Bu Caprice'in bir fazlası. Bir de dediğimiz gibi belli bir hızdan daha yüksek hızlara olacak şekilde bir hızlanma yarışı yaptık. Ve bunun sonucunda tabii Caprice o zaman hemen burun buruna kalktıktan sonra, yoluna devam ettikten sonra boy boy farkını attı. Ve dediğimiz gibi bu da gayet doğal. Sonuçta dev gibi bir motoru var. Ama Şahin'in hafif bir araç olması, gücünü de en azından bu araçta yerini daha iyi aktarabilmesi sayesinde 0'dan 100 kilometresi daha iyi bir şekilde gerçekleşti. Konfor olarak mukayese etmek gerçekten de yanlış. Caprice fazlasıyla konforlu bir araç. Böyle sanki bir teknede hafif dalgalı bir denizde gidercesine bir yol almanız var. Diz mesafesi çok rahat. Koltukların arka sırtlık açıları çok rahat. Konfor açısından Caprice'e diyecek bir şey gerçekten de yok. Mesela şimdi dönüyoruz. Araç adeta sağ tarafa yatıyor. Niye? Buna göre hem kasamız var hem süspansiyon özellikleri tipik Amerikan. Hatta Muhsin abi şöyle birkaç tümsekli bozuk yoldan gidebilirsen, mesela geçiyoruz şimdi, hafif çökmüş kanal bağlamışlar. Şimdi oralardan geçiyoruz, böyle o kadar tatlı geçiyor ki bakın. Tatlı bir şekilde burada biraz daha bozuk bir yer var. Şimdi oradan geçiyoruz. Bura bayağı bozuk bir yer. Ve bakın çok bozuk bir yer olmasına rağmen son derece konforlu geçmeyi başardı. Bize rahatsızlık vermedi. Şimdi Muhsin abi gaza basıyor. Rampadayız. Bakın homurtu sesi muhteşem. Yani bunlar bu aracın çok karakteristik özellikleri. V8'in mükemmel sesini hissediyoruz. Takside gibi kendimizi şu anda hissetsek de, öyle varsaysak da en azından, gerçekten de böyle o spor otomobil sesi, o güzel Amerikan araçlarındaki mükemmel ses burada aynen var. İsterseniz Şahin aracımıza da binelim. Bir de Şahin aracımızın en azından taksi olarak konforunda, özelliklerinde nasıl şeyler hissettirecek anlatmaya çalışalım. Gerçi bunu tereciye tere satmayalım. Sonuçta her Türk insanı bu Şahin'e binmiştir. Caprice'e binmemiştir. Caprice'e aktardık. Şimdi de bu açıdan Şahin'i görme zamanı. Şahin'imize bindik. Konfor olarak mukayese etmek gerçekten yanlış. Neden? Buradaki ne koltuk konforu benzer, ne koltukların ön koltukta olan diz mesafesi o derece rahat, ne de sırtlıklar diğeri kadar biraz daha yatık ve konforlu. Bu da gayet doğal. İki bambaşka araçtan bahsediyoruz. Ama bizim emektar Şahin'imiz de gerçekten de ülkemize fazlasıyla hizmet etmiş. Bu doğrultuda emek vermiş bir araç. Bunu beğensek de beğenmesek de saygı duymamız gerektiğini ben düşünüyorum en azından. Mesela daha demin Caprice'le bozuk yerlerden gitmiştik. Böyle gemide gidercesine hafif bir sallanmamız vardı. Şahin'le geçtiğimiz yerlerde mesela şöyle birkaç bozuk yerden geçersek çok iyi olur. Şimdi geçiyoruz mesela. Yine de yumuşak. Kötü değil. Yani zaten Şahin'in çok sert bir süspansiyon sistemi de yoktur. Yine de tatlı tatlı geçiyoruz ama mutlaka o kısa stroklu düşüşleri bu aracın süspansiyonunda, Şahin'de hissediyoruz. İki aracın, yani dolar kuru üzerinden konuşmak lazım. O günkü satış fiyatlarından yaklaşık olarak Caprice Classic Şahin'in tam 2 katı gibi bir fiyata sahipmiş. Mesela o zamanın dolar kuruyla Şahin fiyatı bugün 60 bin lira yapacaksa Caprice Classic'in fiyatı 120 bin liraymış. Yani Caprice Classic'in fiyatı aynen motor hacmi gibi, boyutları gibi neredeyse Şahin'in 2 katı diyebiliriz. Gücü de yaklaşık olarak 2 katı, ağırlığı da yaklaşık olarak 2 katı ama fiyatı da 2 katı. Diğer taraftan bu o zamanın C segmenti aracıyken o daha çok E ve F segmentleri arasında bir araçtı. Bu da yani çok daha konforlu, çok daha büyük bir motora, konforlu bir sürüşe, özelliklere sahip olan bir aracın Şahin'in 2 katı fiyata olduğunu anlamına geliyor. Tabii bu Amerika'daki fiyat. Ülkemizdeki fiyat
bambaşka olurdu. Belki de 7-8 katlı. Onu araştırmadık açıkçası. Bulması da çok zor. Çünkü özel şekilde getirilen araçlardı bu Caprice klasikler. Bu nedenle ülkemizdeki fiyatı kat babam kat diyebiliriz. Şimdi Caprice'le bir hızlanma yapmıştık aracın içindeyken. Şimdi bir hızlanalım. Şöyle evet, vitesimizi düşürdük, manuel şanzımanımızı. Evet, şu anda gidiyoruz. Bu Shine'in de efsane sesini duyuyoruz. Nasıl ki V8'in efsane sesini duyduk. Şu anda da o zırıltılı Shine sesi kulağımızı güzel bir şekilde tırmalıyor. Güzel de çıkıyoruz bu arada. Bir de şunu belirtelim. Bu 0-100 testi ve belli hızlanma kısımlarında aracımız LPG'de değildi. Araç direkt olarak benzine alınmıştı. O şekilde hızlanıyordu. O yüzden performans da gayet güzeldi. Zaten hırpalanmamış bir motor. Sadece 46.000 kilometrede ve gerçekten de güzel gidiyordu. Caprice sıfırdan 100'de ders verdi adeta. Bu açıdan da senin de güzel hızlanma yeteneğini tebrik ediyoruz. Çok güzeldi. Ve çok farklı bir test yaptık. Birbiriyle alakası olmayan iki aracı karşılaştırdık. Ama tek ortak noktaları farklı ülkelerin taksi, polis, kamu aracı, artık ne derseniz birçok yerde kullanılan aracı olmasıyla dikkat çeken iki araçtı. Bu nedenle de umarız bu çapraz karşılaştırmamızı beğenmişsinizdir. Zevk alarak izlemişsinizdir. Bizi izlediğiniz için de